Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir katmer börek tarifi paylaşacağım. Bayramda misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Buzluğa kaldırıp lazım olduğunda kullanabilirsiniz. Kahvaltılarda yiyebilirsiniz. Çok güzel, lezzetli, porsiyonlar halinde şık bir sunum yapabileceğiniz bir börek. Şimdi tarifim için öncelikle yarım paket yaş maya kullanıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Hamur için kullanacağım 2 su bardağı suyum var. Ondan birazcık böyle ekliyorum. Mayayı eritecek kadar. Mayamı suyun içinde güzelce eritiyorum. Mayamı biraz erittikten sonra içerisine hamur için kullanacağım undan 3-4 yemek kaşığı kadar ekleyeceğim. Unu da suya güzelce yediriyorum. Daha önceki videolarımda göstermiştim bunu. Ön mayalama yapacağız. Hem de mayamızın sağlam olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ekstra çünkü kapta mayalama yapmayacağız bu börek için. Yoğurduktan sonra şekillendireceğiz ve tepsi mayası vereceğiz. Bu şekilde hem daha kolay oluyor ve lezzetten de hiçbir şey kaybetmiyor. Bakın şöyle biraz akışkan, daha sulu bile olabilir, hiç fark etmez. Mayanın içinde hareket edebilmesini sağlayacak kadar un ve şeker olsa yeterli. Şimdi ön mayalama işlemi için hazırladığım hamurumun üzerine bir kapak kapatıyorum ya da bir tabak. Bu şekilde bir 10-15 dakika arası bekleteceğim. Ortam çok sıcaksa bu işlem 5 dakikada bile olabilir. Cam kapı olduğu için benim için kolay olacak. Yandan bakıp kontrolünü yapacağım. Ön mayalama işlemimiz tamamlandıktan sonra da hamurumuzu yoğurmaya devam edeceğiz. Hazırlamış olduğum az miktarda hamur ortalama 6-7 dakikada mayaya geldi. Çünkü şu an havalar iyice ısındı biliyorsunuz. Kapıyı da kapattım. Mutfak biraz sıcak olunca 6-7 dakikada böyle kabar kabar oldu. Şimdi kabaran bu hazırlamış olduğumuz ön mayalama hamurunun üzerine 1 su bardağı süt ilave ediyorum. 2 su bardağından kalan suyumu da ilave ediyorum. 1 çay bardağı sadece sıvı yağ ilave ediyorum. Yanıma 5 su bardağı un aldım. Bunun büyük bir kısmını ekleyeceğim. Kalanını kontrollü ekleyeceğim. Hatta gerekirse biraz daha un ilave edeceğim. Üzerine 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Ve hamurumu güzelce yoğurmaya başlıyorum. Unum az geldi. Hemen 2 su bardağı daha un aldım. Bunu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Yumuşak ama elimi tutmayan bir hamur olana kadar yoğurdum ve yarım su bardağı daha un ilave ettim. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Ama unların markasına göre su çekme miktarı değişir. Lütfen kontrollü davranın. Siz de 5-6 bardakla başlayarak sonra gerektikçe ununuzu ilave edin. Böreğimizin şeklini vermeye geçmeden önce ön hazırlığımı yapıyorum. Birazcık böyle 150 gram kadar lor peynirim var. İçine çok az da maydanoz böyle doğradım incecik. Burada da içine sürmek için 100 gram yumuşamış tereyağımız var. Oda sıcaklığına gelmesi lazım iyice. Bir tane de yumurta kullanacağım. Bir yumurtamın sarısını üzerine sürmek için ayıracağım. Beyazını da peynirli harcın içine katacağım. Hem lor peynirinin böyle biraz birbirini tutmasını sağlayacak. Hem lezzet katacak hem de yumurta beyazımız ziyan olmamış olacak. Şimdi şu yumurta beyazıyla lor peynirimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırdım. Görüyorsunuz lor peyniri kuru bir peynirdir. Böyle daha yağlı bir görüntü elde ettik. Daha lezzetli olacak. Şimdi onu da kenara alıyorum. Tezgahıma şöyle çok az bir un serpeceğim. Ve hamurumu üzerine alıyorum. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Benim açacağım tezgah büyük olduğu için 4 parçaya bölüyorum. Ama isterseniz 5-6'ya da bölebilirsiniz. Şöyle kenara biraz un serpip bezelerimi de üzerine alıyorum. Çok az un yardımıyla merdanemle şimdi şöyle elimle bir yassılayayım önce. Güzelce açacağım. Gerekmedikçe un serpmeyin lütfen. Baktınız çok aşırı yapışıyor merdaneye. Sizi çok zorluyor. O zaman böyle tuz gibi az az un serpebilirsiniz. Hamurumu görüyorsunuz çok ince olmayacak şekilde açtım. Şimdi üzerine yumuşatmış olduğum tereyağından ince bir tabaka süreceğim. İnce bir şekilde tereyağımı her yere mümkün olduğunca yaydım. Hamurumu gözleme yapar gibi katlayacağım. Önce bir kenarını katlayıp az bir miktar yağ sürüyorum.
Daha sonra diğer uzun kenarı da onun üzerine katlıyorum. Yine az bir miktar süreceğim. Daha sonra uzun kenarları da birbirinin üstüne kapatacağım. Buraya yağ sürmüyorum. Çünkü bakın görüyorsunuz zaten burada da yağ var. İçlerine de bol bol sürdük. Hiç gerek yok. Şöyle direkt kapatıyorum. Elimle hafif düzeltip tabağımın içine çok az un serpiyorum. Hazırladığım, katladığım hamuru da içine koyuyorum. Üzerine de çok az un serpeceğim şöyle. Ve 4 bezemi de aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. İkinci bezemi de yaptım. Onun üzerine de şöyle hafif bir un serpeceğim. Ve tabağımın şöyle kenarına alıyorum. Dördüncü bezemi de yaptım. Şu alttaki hamurların üzerine birazcık şöyle un serpeceğim. İnce bir katman. Bu yapmış olduğum bezenin de altın üstünü birazcık unlayacağım. Böyle üzerine koyuyorum. Ve bu tabağı bir poşete geçirip derin dondurucuya yani buzluk kısmına dolabımın götürüp bir 10-15 dakika içindeki yağ, hamur kendini çekene kadar bekleteceğim. Buzluğa koyduğum hamurlar 15 dakika dinlendi. Çok aşırı dondurmanıza gerek yok. İyice soğuğu alıp içindeki yağın birazcık donması yeterli. Ve görüyorsunuz ön mayalama da yaptık. Hamurumuz o kadar güzel olmuş ki buzlukta neredeyse mayaya gelmiş. Şimdi ilk yapmış olduğum hamurdan başlayarak tekrar bir açma işlemi yapacağım. Çok hafif bir un serpiyorum tezgahıma. Elimle şöyle hemen bir yaslıyorum, havasını alıyorum. Yüzeyine de çok az böyle incecik bir un serpeceğim. Uzunlamasına hamurumu açılabildiği kadar açacağım. Şimdi açtığım hamurun üzerine bakın biraz önceki 100 gram yağımdan şöyle bir yemek kaşığı kadar arttı. Yer yer ince bir şekilde biraz süreceğim bu yağda. Çok böyle her yerini kaplatmanıza gerek yok. Bu bir yemek kaşığı kadar yağı 4 bezeye yetireceğim. Uç kısmına da birazcık peynirimden ince bir katman halinde koyacağım. Ve hamurumu çok aşırı sıkmadan sararak rulo haline getireceğim. Kenarlarını da kapatıp şöyle düzlüyorum. Hiç böyle küçük olup da ziyana çıkmasınlar. Şimdi keskin bir bıçak yardımıyla hamurumu böyle ikişer parmak eninde bölüyorum. Hazırladığım hamuru şöyle birer parmak aralıkla tepsime diziyorum. Kalan bezelerimi de hep aynı şekilde şekillendirip içlerine harcını koyup bu şekilde tepsime dizeceğim. İçine peynir yerine istediğiniz malzemeyi de kullanabilirsiniz. Börekleri tepsiye aldıktan sonra bu yandan çıkan peynirleri şu şekilde hafifçe bastırarak düzeltelim. Dışarıda çok fazla görünüp yanmasınlar. Böreklerimin hepsi hazır. Bir tepsiye hepsini sığdırdım. Bir 6-7 parça hamur arttı. Onun için de ekstra fırın çalıştırmak istemediğim için biraz sıkıştırarak hepsini tek tepsiye dizdim. Ayırdığım yumurta sarısına da bir yemek kaşığı kadar süt ilavesi yaptım. Ve böreklerimin üzerine güzelce bu yumurta sarısı süt karışımıyla yağlıyorum. Üzerlerine çok az da susam serpiyorum. Böyle yarısının, hepsine serpmeyeceğim. Fırınımı ısınması için açtım. 200 dereceye ayarladım. Fırınım ısınana kadar böreklerim tepsisinde hafif bir mayaya gelecek. Çok uzun uzun bekletmiyoruz. Ortalama 10 dakika sonra fırınım ısındığında, 200 dereceye ulaştığında böreklerimi fırına koyacağım ve üzerleri kızarana kadar güzel bir şekilde pişireceğim. Fırınım ısındı. Ortalama da 10 dakika geçti. Şimdi böreklerimi fırına götürüyorum. Kızaran böreklerimi fırından aldım. Ortalama 35 dakikada çok güzel bir şekilde kızardılar. Böreklerimi servis tabağıma aldım. Böyle direkt size kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın dışı hafif kıtır böyle. İçi de yumuşacık. Ve şu an hala sıcak. Tel tel ayrılıyor.
Emin olun soğuduktan sonra bile tereyağı olduğunu aldırış etmeyin. Çok güzel bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Hatta katları daha güzel ayrılıyor soğuduğunda. Şu an iç kısmı bakın hafif elimi yakacak kadar sıcak ama dışarıdan oda sıcaklığına gelmiş durumda. Ona rağmen de hiçbir hamurlaşma yok. Tek tek katları sayılıyor. Çok güzel, içi yumuşacık, dışı çıtır, lezzetli, ikram edilebilecek türden bir börek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hepinize şimdiden hayırlı, mutlu, huzurlu bir bayram dilerim.